Selamlar. Bugün size bir oyun göstereceğim ve bakalım sizce bu oyuna 600 lira verilir mi? Evet. Bu oyunun fiyatı her geçen gün artıyor diyebilir miyiz? Yani Türk lirasının değer kaybetmesiyle beraber oyunun fiyatı da sürekli olarak artış gösteriyor. Yani mesela Steam'de bir fiyatlandırma politikası vardır. Direkt olarak fiyatlara yansımaz. Ama mesela bu oyunda mesela 18 pound olduğu için oyun Türk lirası değer kaybettikçe bu oyunun fiyatı da artıyor abi. Öncelikle şöyle bir göstereyim oyunu sitesinden. Shop kısmına geliyoruz. Buy on LFS lisans. Oyunun adı Life for Speed. Araba oyunu, simülasyon. Fizikleri gerçekten güzel, çok başarılı ve 2002 ya da 3 yılında çıkmış bir oyun. Yanlış bilmiyorsam. Bayağı eski. Grafik olarak kendini yenilemiş bir oyun değil. Bununla alakalı bir güncelleme geleceği söylense dahi bunun hakkında şu an ne zaman çıkacağına dair hiçbir bilgi de yok. Biliyorsunuz Forza Horizon'da mesela Forza Horizon 5 hatta 500 lira 600 lira falan herhalde yani. Yanlış bilmiyorsam belki de 700 lira hiç hatırlamıyorum şu anda. Hatta bakalım Forza Horizon ne kadarmış kıyaslayalım. Yani ikisi farklı tarz oyunlar aslında bakarsanız kıyaslamak açısından pek mantıklı olmasa da sonuç olarak bir oyuna yani 2023 yılındayız. Bir oyuna bu fiyatı vermek, bu parayı vermek ne kadar mantıklı geliyor? Siz de bunu düşünürsünüz. Ama tabii ki de ben burada şey de demiyorum. Yani bu oyunun yapımcıları için de bir şey demiyorum. Forza Horizon 5. Evet, en son çıkan Forza Horizon 5 300 lira şu an. İndirimde muhtemelen. Gördüğümüz gibi şöyle. Hocam evet, indirimde 600'den 300'e düşmüş aşağı yukarı. Oyun bu şekilde mesela. Tabii ki fizik olarak mesela Life for Speed mesela atıyorum çok daha başarılı bir oyun. Ama baktığınız zaman grafikler gerçekten tırt ve harita olarak da çok fazla imkanınız yok açıkçası. Ya çok fazla eksiği var da diyebiliriz. Ben şimdi oyunu göstereceğim. Siz de bu oyunu alıp almamanın ne kadar mantıklı olduğunu, 600 lira vermeye değer mi değmez mi? Bunu da size yorumlardan bekliyorum. Siz de yazarsanız güzel olur. Ben şahsi fikrimi söyleyecek olursam bu oyunu abi 600 lira vermek mantıklı değil. Ve bu hesapta benim hesabım değil. Arkadaşımın bana vermiş olduğu bir hesap. O da daha önceden aldı. 450 lirayken falan aldı. Ve şöyle bir şey var. 600 lira mesela bu oyuna veriyorsunuz. Fakat oyun 600 lira vermenizde bitmiyor. Aynı zamanda yurt dışından aldığınız için işlem ücreti kesiliyor. 620, 630 falan oluyor diye biliyorum. Burada sunucular falan var. Bir saniye. Şöyle sunucu listesini göstereyim hatta. Şöyle mesela işte belli başlı kısıtlı sunucular var S3 sürümü için. Ha tabii demo sürümünde de oynayabilirsiniz ama 2 tane 3 tane falan araç seçeneğiniz var. Bir tane harita seçeneğiniz var. Haritanın da kısıtlı olduğunu söyleyeyim. Yani daracık bir harita alanında sürüyorsunuz. Gayet de sıkıcı oluyor. Gerçi biz zamanında 50, 60, 70 tur attığımız oluyordu haritalarda da. Neyse çok uzatmıyorum. 37 kişi girmiş mesela. 40 kişilik sunucuya 37 kişi girmiş. Güzel, tamam. Hatta girelim sunucuya girelim abi. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bari yüklenirken. Ben bu oyunun yapımcılarından daha önce bir mail attım. Dedim ki böyle böyle bu fiyatlar bize çok fazla geliyor. Çok aşıyor yani. Bizim açımızdan durum çok sıkıntılı ve gerçekten Türk kitlesi olarak bu oyunda fazla bir oynayan var diyebiliriz. Yani Türk olarak bayağı oynayan var bu oyunu. Tabi herkes eski lisansını ücretsiz bir şekilde açıyor. Onun nasıl açıldığını söylemiş olmam şu an sıkıntı bir mevzu. Ben onun daha önce nasıl açıldığını söyledim. Anlattım bir videoda. O da telif yedi. Sadece benim videom telif yedi. Onu da bilmiyorum neden oldu. Artık nasıl bir durumsa. Sonuçta yasal bir şey olmadığı için ifback yapmak. Telif yedi video. Mail attığımda da adamlar bana böyle bir şey mümkün olmadığını, yani fiyat konusunda herhangi bir indirim ya da düşüş yapamayacaklarını söylediler. Bizim de almamızı imkansızlaştırdılar. Yapacak bir şey yok. Ben burada bu oyunun yapımcılarına da laf söylemiyorum bu arada. Adamlar zaten 3 kişi falan geliştiriyor bu oyunu. Şimdi 18 pound yurt dışında baktığınız zaman çok bir para mı? Hayır, değil. Değil yani abi. Baktığın zaman değil. Bir Amerika'da, İngiltere'de yaşadığın zaman 18 pound verirsin abi, ne olacak? Neyse. Şimdi burada araçlar böyle, bu oyunun kendi araçları. Hazır araçlar yani var olan araçlar. Bir de oyuna mod yapıp yüklüyorlar buraya. Bu modları da şöyle bulabiliyorsunuz. Bir saniye. Modlar diyorsunuz şu kısımda. Ben de çok oynamadığım için bilmiyorum. Şurada şey var. Hepsi göster hepsi. Evet, bütün modları gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi işte GT, bu isimler farklı çünkü lisanslı araçlar olmadıkları için bunlar farklı isimlerle aşağı yukarı birebir aynılarını mod şeklinde paylaşıyorlar. Böyle istediğiniz aracı kullanabilirsiniz tabi burada. Mesela hangi arabayı kullanalım? Bisiklet de var. Garip bir şey yani. Fizikleri gerçekten çok başarılı. Otobüs göstereyim mesela fiziklerini anlamanız açısından. Ev sahibi katılmanıza izin ver. Evet, giremedim abi, sunucu full galiba. Yapacak bir şey yok yani, sunucudan çıkıyorum, tek kişilikte göstereyim bari çünkü şimdi zaman kaybetmeyelim. Şurada hemen görüşten konumları ayarlıyorum falan filan. Çok da takılmıyorum şu anda nasıl durduğuna. Takıntısı olanlar varsa bu konuda kusura bakmasınlar. Ben bu oyunu bilmeyen arkadaşlar için de göstermiş oluyorum. Aynı zamanda bu oyunu oynayıp S3'ü alamayan da birçok insan var. Zaten sıkıntı orada. Fizikler gayet güzel aslında bakarsanız. Grafikleri siz de görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şu harita açık kaldı gerçi. Diğer haritaları da göstereceğim hızlıca birazdan. Şöyle sesi duyuluyor mudur acaba ya? Şöyle.
Arkayı da göstereyim. Şöyle frenleme yapayım bir fizikleri anlamanız için. Mouse'la kontrol ediyorum bu arada. Şöyle bakayım. Bak şöyle yatıyor yani bildiğin. Güzel. Böyle başka modlardan bir iki tane daha göstereyim. Ya çünkü çok fazla da göstermeyeceğim. Hani bu sefer video çok uzun olacak. Mantıklı olmayacak o da yani. İnsanlar sıkılır bir sürü arabayı gösterip. Hani merak eden varsa zaten YouTube'da başka videoları da var. Oradan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben yüzeysel olarak gösteriyorum abi. Tabi bunu arkadaşlar yani az önce de gösterdiğim gibi online oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. O açıdan da güzel ama ve bu oyunu da çok fazla insan bilmiyor. Bir yandan da hani bu oyunu da sizlere tanıtmak amaçlı da aslında yani daha fazla insana ulaştırmak amaçlı da böyle bir video çektim. Böyle kısa kısa gösteriyorum. Haritaları göstereyim abi. Kaç tane harita olduğunu da göstereyim. Burada Blackwood var. Sanayi diyoruz biz buna. Salt City şehir. Burada Fernby falan filan. Autocross. Westhill. Aston. Rockingham. Layout Square. Bu dümdüz bir arazi alan. Westhill var. En çok tercih edilen haritalardan biri. Göstereyim hemen. Haritayı göstereyim. Diğer haritalar daha kalitesiz oluyor. Böyle bir harita büyüklük olarak şuraları kapsamıyor. Yani şu sınır. Öyle düşünün. Şuradan gidemiyorsunuz daha. Yani burası kapalı. Yani buraya layout çekebiliyorsunuz mesela bakın. Şöyle. Buraya harici eklentiler koyabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani mesela rampa koyuyorsunuz buraya böyle ayarlayıp. Neyse işte buradan böyle koyuyorsunuz. Büyüklüğünü, yüksekliğini falan ayarlayıp buraya yol yapıyorsunuz ama bir yerden sonra ne oluyor abi? Şu kısımlar modellenmediği için boşluk oluyor. Aşağı düşüyorsunuz. Sonsuza uğurlanıyorsunuz yani. Pit atmanız gerekiyor falan filan. Böyle yani harita bu şekilde. Burada tünel var. Bir tane daha tünel vardı. Yani harita bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz alan. Bu da böyle. Başka nereye gelelim? Abi oyunu tanıtıyorum tabii. Çünkü yani onu siz karar verin diye verilip verilmeyeceğini. Blackwood bir de şunu göstereyim mesela. Burayı kapalı seçeneği yapmış. Buradan da geçilebiliyor normalde. Seçenekleri var bunun. Açtığınız zaman şu kısım da açık oluyor ve buradan da böyle geçebiliyorsunuz şu rally için. Evet, bu da böyle bir harita. Şu sanayi dememizin sebebi de arka tarafta sanayi olması yani. Burada böyle yanlamalık falan bir mekan. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Tek başıma ben girdiğimde sıkılıyorum bu oyunda yani. Gerçi ben her oyunda tek başıma girmeye sıkılıyorum diyebiliriz de. Abi arkadaşlarında gerçekten sarıyor mu? Yani sarıyor ama diyorsanız ki abi ben grafikçi adamım. Grafikleri iyi olmayan oyunu oynayamam diyorsanız bu oyun size göre bir oyun değil. Çünkü grafikleri gerçekten iyi değil. Şöyle de bir şey hani simülasyon ağırlıklı takılıyorsanız Assetto Corsa da yani Assetto Corsa tercih edilir ama aslına bakarsanız bu oyunun fizikleri Assetto Corsa'nınkinden daha iyi diyebiliriz. Bence öyle yani bilmiyorum. Başkaları farklı söylüyor olabilir. Farklı düşünüyor olabilir. Saygı duyuyorum. Ama bence öyle. Yani ben ikisini de oynadım. Bana göre öyle. Ama Assetto Corsa tabii daha gelişmiş bir oyun olduğunu da söyleyebiliriz. Tweak programıyla biz arabanın istediğimiz gibi değerlerini arttırabiliyoruz. HP'sini yok 4 çeker mi, önden çeker mi, arkadan itiş mi, kaç vites falan hepsini ayarlayabiliyoruz. Yani daha bir sürü ayar var. Hatta benim anlamadığım çok fazla daha detay var da. Son bir araç daha şöyle bir araca daha binelim. Evet şimdi Tofaş'ı seçtim. Tofaş'ı da göstereyim. Ben de hiç sürmemiştim bunu bakayım. Plakayı da bu arada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben legal yazdım. Bizim ekibin adı. Şöyle bir gazlayalım Tofaş'la videoyu bitirelim. Evet bu arada siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İşte bu oyuna 600 lira verilir ya da verilmez. Hani fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın da mesela sistemleri yeterli olmuyor maalesef. Dolayısıyla mesela bu oyun çok daha fazla tercih ediliyor. Türkiye'de tercih edilmesinin aslında büyük sebeplerinden biri de o diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz tabii. Mod seçenekleriyle Tofaş falan koyuyorlar. O tarz durumlar da ilgi çekiyor bayağı. Dediğim gibi yani sistemi düşük olanlar bu oyunu mesela tercih ediyor. Ama sistemi iyi olup da oynayanlar da var bu arada. Bu oyunu artık böyle çok seven gerçekten öyle insanlar da var. Benim sistemde hani kötü bir sistem diyebileceğimiz bir sistem değil aslında. Şurada FPS gözüküyor. Ama ben yine bu oyunda video çekiyorum, oynuyorum. Arkadaşlarla girdiğimiz zaman sarıyor çünkü. Tek başıma oynamıyorum. Evet, videoyu da daha fazla uzatmadan bitireyim. Şuraya çekelim abi arabayı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu oyunu ilk defa gördüyseniz de faydalı bir içerik olmuştur umarım. Eğer bu oyunu ilginizi çektiyse kanalımda diğer LFS videolarını izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Myself a promise I won't quit, keep going till I